Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle böyle güneş veya diğer normal gözler için de kullanabileceğiniz bir gözlük kılıfı yapacağız örgüden. Şu an çok trend, e, çok istenmişti. Şöyle gözlüğümüz. 2 tane çıt çıt gerekli bunun için. Ve iplerimiz az gidiyor. Çok fazla gitmiyor arkadaşlar. Şimdi birinciyi ben yengeç yapmak istemiştim. Yabancıda görmüştüm yabancı bir arkadaş da. Yengeç yapmış. Ben de yengeç burcuyum. Ama kıskıçlarını biraz yaptım. Çok bana yorucu geldi. Artık bıraktım. Bunu bile birkaç kere söktüm sayıların oturması için. Şimdi ikinci yapacağımda bu gözlerini daha küçük yapmak istiyorum. Çünkü bu denemeydi. Şimdi ikinciyi beraber kurbağa olarak öreceğiz. Şu şekilde iplerim yeşil kullanacağım. Biraz yanına pembe yapacağız. Gözü için beyaz ve siyah ip gerekli arkadaşlar. Kurbağalar çok seviliyor. O yüzden ikinciyi kurbağa çalışacağım. Burada beklesin. Yeşil ipimizi alalım. Tığ olarak da 2 numara tığla yapabilirsiniz. Benim elim 2.20'ye alışmış. 3 numara 2.20. Yani biraz ikili öreyim diyorum. Sonra sıkılıyorum yani onunla örmekten. Elim çünkü buna alışmış. Bunu örerken çünkü çok sıkış örüyorum. Elim sıkış yani. Bu arada ipim Lanos Alara'nın böyle fıstık yeşili. Kurbağa çantayı da bununla örmüştüm. Yani elinizde kurbağa daha koyu renkleri de olabilir. Ben de bunlar biraz fazlaydı, eskiden stok yapmıştım. Evet, şimdi gözlük için böyle 2 tane hazırlayacağız. İkisini aynı yapacağız. Birini böyle, birini şöyle çevirerek birleştireceğiz. Hemen başlayalım. İpimi şöyle bir sabitliyorum. Şimdi 13 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane zincir. Şimdi bir atlıyoruz. İkinci zincirin içine 2 tane sık iğne yapalım. Yani V yaptık. Bir tane arttırmış olduk. 10 tane zincire tek batalım. 1, 2, 3, 4, 9 ve 10 tane tek battım. Son zincirimin içine 3 tane peş peşe sık iğne yapıyoruz. 1, 2 ve aynı zincirin içine 3 tane ve köşeyi döndüm. Şimdi zincirimin bu tarafına da yine 10 tane zincire tek batıyorum. Evet, 10 tane tek battım. Şimdi ilk yaptığımız ilmeğin içine de bir tane sık iğne yaparak bu köşemde 3'e tamamlamış oldum. Burada 3'tü, burası da 3. Birinci sırayı tamamladık. 26 sık iğnemiz oldu. Bu arada renklerinizi değiştirerek farklı karakterler yapabilirsiniz. Bu illa kurbağa olmasına gerek yok. Renkleri değişik, farklı hayvanlar veya papatya yapanlar var mesela göz yerini. Evet, şimdi ikinci sıradayız. İlk ilmeğimin içine 3 tane
peş peşe sık iğne yapıyorum. Bu birinci. Aynı sık iğnenin içine 2 ve aynı sık iğnenin içine 3. 3 tane peş peşe sık iğne yaptım. 12 tane tek batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11 ve 12 tane sık iğneme tek battım. Ve şimdi yine 3 bu ilmeğin içine yine 3 tane peş peşe 3 ilmek yapıyorum. Pardon, 3 tane sık iğne yapıyorum. Bir ilmeğin içine 3 sık iğne. 2 tane artmış oldu. Tekrar 12 sık iğneye tek batıyorum. Ve sıra sonunda 30 tane sık iğnemiz olacak. Evet. İkinci sırayı bitirdik. Üçüncü sıradayız. İpi bu tarafa aldım. Bir tane tek, bir tane arttır. Çift battım. 14 tane tek batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13 ve 14 tane sık iğnemizi tek battık. Şimdi buradaki ilmeğin içine yine 3 tane sık iğne yapalım. 1, aynı ilmeğin içine 2, aynı ilmeğin içine 3 sık iğne yaptım. 2 tane arttırmış olduk. Ve 13 tane sık iğneye tek batarak sıramızı bitiriyoruz. Sıra sonunda 33 sık iğnemiz oldu. Evet. 3'ü bitirdik. 4'e geçiyoruz. İpimi arkaya aldım. 2 tane tekle başlayalım. Bu 1, 2 tek, 1 arttır. 15 tane tek. 1, 2, 3, 4, 5, 14 ve 15 tane tek battık. Düz ördük yani. Yine sıradaki ilmeğin içine 3 tane peş peşe sık iğne yapıyoruz. Bu 1, aynı ilmeğin içine 2, aynı ilmeğin içine 3 tane sık iğne yaptık. Ve 14 tane tek batıyoruz. Ve 36 sık iğneye ulaştık. Evet, 4 bitti. İpi bu tarafa aldım. Yeni sırama 5. sıraya başlıyorum. 2 tane tekle başlıyorum. 1, 2 tek, 1 arttır. 17 sık iğneye tek batalım. 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16 ve 17 tane tek batıp yine sıradaki ilmeğe 3 tane peş peşe ilmek yapıyoruz. 1, 2, aynı boşluğa 3 tane sık iğne yaptık. 2 tane artmış oldu.
ve 15 sık iğneye tek batalım. Sıramızı bitirelim. Sıra sonunda 39 sık iğnemiz oldu. Evet, 6. sıradayız. 3 tane tek. 1 2 3 tek yaptım. 1 artır. 18 tane tek batalım. 2 3 4 5 17 ve 18 sık iğneye tek battık. Şimdi burada 2 ilmeği çift batacağız. 2 tane peş peşe arttıracağız. 1 2. Bu birinci. Sıradakine çift batıyoruz. Şimdi burada 2 tane peş peşe arttırdık. Bir altta bir ilmeği 3 yapıyorduk. Burada 2 tane peş peşe normal arttırma yaptık. 15 tane sık iğneye tek batalım ve 6. sıramızı bitirelim. Sıra sonunda 42 sık iğneye ulaştık. Şimdi bundan sonra 3 sıra düz öreceğiz. 42 sık iğne olarak 3 sıra düz örüp gelelim. Evet, arttırmadan sonra 3 sıra eksiltme artırma yapmadan düz ördüm. 7 8 9. sıralarımız. Şimdi burada birinciyi aynı yapıyoruz. Hemen ilmek kaydırıp koparacağız. İkinciyi de burada ördükten sonra devam ediyoruz. İki parçayı birleştireceğiz. Şimdi 10. sıradayız. Şimdi 26 tane sık iğneye tek batalım. Yani şöyle katlıyoruz. Dolanacağız ve buradan ekleyeceğiz. Bakın şöyle şurada fazla arttırdığımız yer içe bakacak. Gözlüklerde de bu şekilde oluyor. Şurada hep birer birer arttırmıştık. Burada ikişer arttırmıştık ya. Burası iç kısmı birbirine bakacak arkadaşlar. Buranın şöyle katladığımda ortasını buldum ben. Buraya kadar düz öreceğim. 26 sık iğne. Örüp gelelim arkadaşlar. 26 sık iğnemizi. Evet, 26 sık iğnemi ördüm. 2 zincir çekiyorum. Ve diğer parçamı aldım. Dediğim gibi ikili artırma yaptığımız, yani bir ilmeğin için 3 sık iğne yaptığımız kısma şöyle yine düz tutup katlıyorum. Şöyle ortasını bulup bakın tığ zaten direkt gidiyor. Ve birleştirdik. Şimdi bütün yine hepsine tek batıyoruz. Buradan devam edelim. Zincire kadar sık iğne yapalım. Evet, gözümün bütün çevresini dolandım. Hepsine tek battım. Şimdi zincire geldik. Zincire gelmeden önce şuradaki boşluğa bakın. Hemen zincirin şuradaki boşluğa bir sık iğne yapıyorum. 2 tane zincire şöyle çevirelim zinciri. 2 zincire tek batıyorum. 1 ve 2. Burayı kapatmış olduk, o boşluğu. Tekrar hemen bu ilmeğin dibine de bir tane yapıyorum. Direkt geçersem bir boşluk oluyor. Buraya da bir sık iğne.
Şimdi tekrar sıra sonuna kadar, zaten az kaldı sıramıza, hepsine tek batıyoruz. 10. sırayı bitirmiş olduk. Evet, şimdi bundan sonra düz örmeye devam edeceğiz. Hepsine tek batacağız. Şu an 90 tane ilmeğim var. Şuralarda bir fazla yapmıştık şu dipte, boşluğu kapatmak için. Buraya geldiğimizde zincirin bir bunları da sık iğne yapacağız ve 5 sıra örüp gelelim. Evet, toplamda 5 sıra düz ördüm arkadaşlar. Bu kısmı yaparken kendi gözünüze göre de bakın arkadaşlar. Her gözlük farklı olabilir veya ipiniz çok kalındır veya incedir. O yüzden şöyle bir kontrol edin. Taktığımızda bakın şurası şu göz yerine gelecek. Bakın böyle, burası mesela benimki oturdu. Şöyle. Şimdi burada artık gözlüğü ayıracağız. İkiye böleceğiz. Şurasının, şu göz kısmının rahat katlanması için. Burayı ikiye ayıracağız dediğim gibi. Şimdi mesela hani dediğim gibi şurası daha kısa olabilir. Daha küçük gözlük olabilir. Buna göre bu kısmı daha az yapabilirsiniz. 3 sıra 4 sıra şeklinde önce bir bakın ayarlayın. Benimki şu an 5 sıra. Şimdi artık ikiye böleceğiz dediğim gibi. Evet, 16. sıradayım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Evet, 16. sıradayım şimdi. Burada bir tane fazladan örüyorum. Bir sık iğne ördüm. Kaydırdım. Çünkü katladığımda burası, burada 3 sık iğne, burada 3 sık iğne örmeyeceğiz. Atlayacağız. Burada fazla kaldığı için burası bir tane kaydım. Bir zincir çekiyorum. Döndüm ve 38 tane sık iğne tek batıyoruz. Evet, 38 sık iğnemizi bulana kadar örelim. Evet, 38 sık iğneye tek battım. Bunu yine pratik olarak şöyle katlayacaksınız arkadaşlar. Tam ortasını şöyle bulacaksınız. Şöyle biricik 3 sık iğne olacak. 3 sık iğne örmeyeceğiz. Burası da 3 sık iğne. Yine gözlüğü taktığınızda, şimdi başka gözlüğe uymazsa diye, ona göre sayılarınızı değiştirebilirsiniz. Bir eksik, bir fazla. Burası değil de şu tarafa yapıyoruz şimdi. Şu gözlüğü takma yerine. Bakın. Şimdi şuradaki boşluğu yapıyoruz. Şöyle katladığımızda rahat olsun diye. Şöyle. Şuradaki boşluğu örmeden geçtik. Şimdi bunu böyle ayarlıyoruz. Bunu biraz öreceğim. Şu an ben örüp geleyim. Kaç sıra öreceğimi. 6 sıra. Bunda 6 örmüştüm mesela. 2, 4, 6, 7 sıra örmüşüm. Bunu da bir örüp geleyim bakalım. 7 sıra nereye denk gelecek. Evet, bu arada her sıra sonunda bir zincir çekip dönüyoruz. Hemen dibine batıp devam ediyoruz sıra sonuna kadar. Evet, toplam 8 sıra gidip geldim arkadaşlar. Şurası hemen ilmek bir tane fazla örmüştük, kaymıştık ya. Burası birinci sıra. 2, ikinci sıra, 2, 4, 6, 8. Şimdi ipim burada, bu tarafa ilmek kaydıracağım. Hemen batıyorum.
ilmek kaydır. Şurayı biraz sıkılayalım. Bol kaldı. Şöyle battım, çıktım. İçinden geçiyorum. Batıyorum, çıktım. İçinden geçir. Bu sıramızı CC yapıyoruz. İlmek kaydırıyoruz. Battık, çıktık. İçinden geçirdik. Evet. Devam edelim bu şekilde. Bitene kadar sıramız. Evet, köşeme geldim. Şimdi buradan da aşağıya doğru ilmek kaydırarak iniyoruz. Şöyle en uç noktadan kaydıralım. En uç noktayı buluyorum. Burası sıkış olmuş. Evet, aşağıya indik. Şimdi evet, şöyle ilmek kaydırarak aşağıya indik. Buradan 3 tane ilmek kaydıralım. Hemen 3 sık iğneyi buldu. 1 2 ve 3. 3 ilmek kaydırdım. Bu şekilde. Şimdi bu tarafa yine sık iğne öreceğiz. Gidip geleceğiz. Yine burada 3 sık iğne kalana kadar örelim. Evet, 45 tane sık iğnemi ördüm arkadaşlar. Bir zincir çekip dönüyorum. Hemen ilk ilmeği atlıyorum. Yanındakine batıyorum. Yine sıramın son. Evet, sıramın sonuna kadar hepsine tek battım. Bir zincir çekip dönüyorum. Yine bir atlıyorum. Yanındakine batıp sıramın sonuna kadar hepsine tek batıyorum. Hep bunu yapacağız arkadaşlar. Sadece başta bir atlayıp yanındakine sık iğne yapacağız. Hep başlarda eksiltmiş olacağız yani. Bunu yine diğer şurası gibi 8 sıra örelim. Eksiltme hep sadece başta bir kere eksiltelim. Evet, sıramın sonuna geldim. Bir zincir çekip dönüyorum. Yine bir atlıyorum. Şöyle bir atlıyorum yanındakine. Sıra sonuna kadar artık düz örüyoruz. Sadece başlarda bir atlıyoruz. Evet, bu şekilde örüp gelelim. Evet arkadaşlar, toplam 8 sıra ördüm. En son 37 tane sık iğnem kaldı. Her sıranın başını bir azaltmıştık. Şimdi buraya da ilmek kaydıracağız. İpim burada kaldı. Buradan döndüğüm zaman burasını kaydıramamış olacağım. O yüzden burada ipimi şöyle bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Muntazam olsun diye aşağıya da inebilirdim ama böyle yapalım, muntazam olsun. Kaba durur yoksa. Burada kestim. Hemen tekrar buradan ipimi sabitliyorum. Şurada ilmek kaydırdığımız yerden şuradan bir giriyorum. Bu ipi de bu tarafa aldım. Şimdi bunu saklarız sonra. İpi aldım bakın ilk baştakinden ve her ilmeğe
batıp ilmek kaydırıyoruz. En sondakine yapıyoruz. En uçtakine. Şu katın içine batıyorum. Muntazam olsun diye. Bu şekilde bütün çevresini ilmek kaydırıp gelelim. Bakın böyle. En uçtakine. Yukarıya çıktım. Bu ipi de dediğim gibi bunu saklayalım. Şimdi dönüyorum artık ve sıramın sonuna kadar ilmek kaydırıyorum. Evet, örüp gelelim arkadaşlar, bu sıramızı bitirelim, bu gövdeyi. Evet, ilmek kaydırmayı bu şekilde aşağıya indim. Buraya da kaydırdım. Yukarıya doğru tekrar çıktım. Burada bitiriyorum. İpimi biraz şöyle uzun kesiyorum. Şimdi bu ipi şuradaki birinci değil ikincinin içinden şöyle arkadan çekeceğim. Ya da hiç öyle yapmayalım. Direkt böyle yapalım. Şurası şöyle düzgün olsun diye yani. Daha sonra bunu şöyle ilmek kaydırarak saklayalım. Pardon, ilmeğin içinden geçerek saklayalım. Şöyle. Tekrar aşağıdan da yine şu ilmeklerin arasından geçe geçe düzgün olsun diye saklayalım arkadaşlar. Şöyle. Neyse, bunu kenara bırakıyorum. Bunları sonra da yaparım ben. Şimdi biz gözlük kılıfımızın ana parçasını bitirdik. Şimdi süslemeye geldik. Kurbağamızı yapacağız. Hemen beyaz iple şöyle bir tane gözü ördüm. Hemen ikinciyi beraber örüyoruz. Beyaz ipimizi alalım. Bu da nako, bu da Alize Cotton Gold. Yani bu nako şeyse ya Lanosa Alara mesela, bu da Alize, böyle karıştırabilirsiniz. Tek gerek yok arkadaşlar. Ne varsa hepsi birbirine benziyor zaten, incelikleri. İpimi şöyle içinden geçiriyorum. Sihirli halkamı oluşturdum. İçerisine 6 tane sık iğne yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alttan gelen ipimi şöyle çekiyorum. Bir kapatıyoruz şurayı. İçine döndürdük. Sonra şunu çekiyoruz tekrar. Sihirli halkamızın birinci sırasını yaptık. 6 sık iğne. İlk ilmeğime batıyorum. Bir zincir. Şimdi 6 tane sık iğne çift batalım. 6 tane peş peşe arttırıyoruz. Sayımız 12'ye çıkacak. Dördüncü arttırma yaptım. 5. ve 6. Evet, 3. sıradayız. Araya ipimizi takalım. Sıra başı için. Bir tane tek, bir çift, bir tek, bir çift, 6 tekrar yapalım. Sıra sonunda 18 sık iğnemiz olacak. Evet, 4. sıradayız. 2 tane tek, bir arttır, 2 tek, bir arttır,
Yine toplam 6 tekrar yapıyoruz. Yani 6 arttırma, 24 sık iğne olacak sıra sonunda. Evet, 5. sıradayız. 3 tane tek, bir arttır, 3 tek, bir arttır. Evet, yine toplam 6 tekrar 6 arttırma yapıp gelelim. Sıra sonunda 30 sık iğnemiz olacak. Evet, 6. sıradayız. Bu sırada arttırmalarımızı artı alta geldiği için köşeli oluyor arkadaşlar. Göz yapıyoruz. Tam yuvarlak olsun istediğimiz için de arttırmaların yerini değiştireceğiz. Bir kayma yapacağız. 2 tane tekle başlıyoruz. Bir arttır. Ortaya aldım arttırmamı. Şimdi 4 tane tek batıyorum. 2, 3, 4, bir arttır. Bu şekilde devam edeceğiz. Toplam yine 6 arttırma. En son 2 tane kalacak sıranın sonunda. 2 ile başladığımız için. Evet, sıra sonunda en son 2 ile bittik. 2 ile başlamıştık. Burası da yine 4'ü tamamlamış olduk. Şimdi yeşile geçeceğiz. 3 tane ilmek kaydırıyorum. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Hemen yeşille devam ediyoruz. Bir sabitleyelim. Kaldığımız yerden hemen sıra başı ilk ilmek kaydırdığımız, şimdi burayı normal örüyoruz. 5 tane tek, bir arttır yapalım. 1, 2, 3, 4, 5 tek, bir arttır. Yine 6 tekrar yapalım. Sıra sonunda 42 sık iğnemiz olacak. 7. sıramızda. Evet, 8. sıradayız ve yine kaydırma yapacağız arttırmada. 3 tane tekle başlıyorum. Burada 6 tek bir arttırma yapacağız. 6'nın yarısı 3 ile başlıyorum. 1, 2, 3 tek, bir arttır. Şimdi normal 6'ya geçiyorum. 6 tek, bir arttır. Yine tekrar yapıyoruz. 6 tek, bir arttır. Evet, 6 bir arttır yaptım. Devam ediyorum bu şekilde. Sıra sonunda yine 3 tane tek kalacak. Ve 48 sık iğneye ulaşacağız en son. Evet, sıranın sonuna geldim. 2 sıra yeşille ördük. 48 sık iğnemiz oldu. Şimdi bu 9. sıramızı CC yaparak bitireceğiz. Yani ilmek kaydırarak. İlmek kaydırırken rahat çalışalım. Sıkış sıkış yapmayalım. Şöyle biraz gevşek olsun. Rahat olsun. Yoksa potluk yapar. Evet. Bunu da yapıp gelelim arkadaşlar. Evet, sıramın sonuna geldim. Biraz uzunca kesiyorum. Bir iğneyle iğneyi taktım. Şöyle hemen yanındakine
batıyorum. Burayı böyle düzleştirmiş olduk. Tekrar bunu bu tarafa alıp ipimizi gizleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gözlerimizi tamamladık. Şimdi gözümüzün siyahı içinde yine 6 ile başlıyoruz. İkinci sırada hepsini çift batıyoruz. 12. Üçüncü sırada bir tek bir çift. Bir tek bir çift yapıyoruz. 18. 3 sırada tamamlıyoruz. Yanaklarındaki pembeliklerde yine 6 ile başlayalım. İkinci sırada hepsini çift batalım. 12 sık iğne. Böyle iki tane bunları hazırlayalım. İki tane gözler. Şimdi gözümüzün akını yapalım. Daha sonra yapıştıracağız. Silikon tabancamı taktım. Isınsın diye. Dikebilirsiniz tabii ki arkadaşlar. İnce hem ince iğne ince ip kullanarak, yani yeşil ipin katını ayırarak tabii ki dikebilirsiniz. Ben kolaya kaçacağım. Dikişler çok yorucu. Şimdi hemen bir ve ikinci sıranın arasından ipimi çift katlı şöyle ayarlıyorum şu aşağıya gelsin diye. Biri şöyle olacak. Bir de şöyle yaparsam. Evet, şuradan gireyim. Birinci sıradan hemen karşısına şöyle yaptım. Tekrar bir kere daha yapıyorum. Çok sıkış olması şöyle. Tekrar aynı yere batıyorum. Evet. Bu şekilde göz akımı iki defa aynı yere battım. Yengeçte bu şekilde yapmıştım. İsterseniz daha uzunla yapabilirsiniz. Ama bunu daha çok beğendim. Böyle daha kibar duruyor. Şöyle düğüm atalım ve keselim. Gerçi yapıştıracağız. Çıkmaz. Evet, hepsini dediğim gibi ayrıyetten tek tek önce dikecekseniz bunları dikin. Şöyle yerleştirdiğimde göz akları içe doğru baksın. Şöyle. Şuradan bu taraf olan yani. Şöyle. Bu şekilde yapacağız. Şimdi silikonum ısınırken şimdi çıt çıtımız var dikilecek en son. Bir de şurada bir askı yapacağız. Şurada bir tane yengece yaptığım çift zincir. Şöyle yapıyoruz. Ucuna bir tane şey takacağız. Takma aparatı, geçirme aparatı. Bunlar kaldı. Evet, silikonum ısındı. Şu an yerleştirme bu şekilde olacak arkadaşlar. Tam ortaya koymayacağız siyahı. Biraz içe doğru kaydırıyoruz. Şu mesafeler de önemli. Buralara yanakları koyacağız. Şu iki uca. Şu aralığı da yine ara mesafesi de şöyle açık olacak ki şuraya küçük bir ağız yapacağız. Böyle şimdi ellemiyorum hiç. Bu şekilde yapıştıracağım. Silikon tabancayı güzelce ısıtalım. Şu şekilde. Ve bastıralım. Güzel yapışsın diye. Bunu da yine aynı.
Biraz içe doğru. Evet, şimdi gözlerimizi yapıştıracağız. 1 2 3, şöyle dördüncü, 3 sık iğne gözüküyor. Dördüncünün üzerinde gözüm. Hemen güzelce yapıştıralım. Bir, iki, üç ve dördüncü. Şöyle. Bakın. Buraya getirirsek ağız yapamayız. Şuraya küçük bir ağız yapacağız. Aynısını bu tarafa da yapalım. Evet, yapıştırmalarımı tamamladım. Burada yanak allıklarını da yaptım. Yapıştırdım arkadaşlar. Şimdi şuraya küçük bir ağız yapacağız. Şöyle pembe renkle yapacağım. Şu diğerini siyahla yaptım. Şöyle şuradan 2 dördüncü sıra, dördüncü sırayla 4 5 altıncı sıra arasına yapacağım şöyle. Buradan tam ortada 3 sık iğne, şunlar 3, bir buradan kayıyorum, 5 sık iğneyi buluyorum. Şöyle toplu iğne yapalım. 2 4, şöyle mi yapsak, şöyle mi? Şu dördüncü sıraya yapalım. Daha güzel olacak sanki. Şu ortada 3 tane. Bir buraya kayacağım. 3, bir tane buraya. 5 taneyi ortada buldum. Buralardan şimdi çıkacağım. Hemen yine karşıya işaretlediğim beşinciye batıyorum. Ve 2 sık iğne alta iniyorum tam ortaya. Evet. Şöyle gülen bir ağız yaptık. Hemen aynı yere batıyorum tekrar dibine. Çıktığım yere tekrar batıyorum. Buraya tutturuyorum yani. Şöyle. Şöyle yuvarlak olması için de tekrar şöyle elimle şekil veriyorum. Tekrar aynı noktaya battım. Burayı da öyle şöyle biraz yuvarlatıyorum. Hemen aynı dibine batıyoruz. Çıktığımız yere. Evet, böyle bir yuvarlattık. Gülen bir ağız yaptık. İpimizi arkadan düğüm atıp koparabiliriz.
Evet, bunu da bitirdik. Çıt çıtlar ben iç kısmına diktim. Eşim böyle büyük almış arkadaşlar. Bunu da küçük yapmıştım. Küçük daha kolay oluyor, daha kibar. Şuraya da aynı. Yani buraya büyük sığması çok zor. O yüzden e, iç kısmına büyük yaptım. Şöyle gene içinde iyi ama dışarıda zor olacak. O yüzden yarın yine küçüğünü alacağız. Şimdi hemen şuradaki sapı yapalım. Evet, önce ipimizi sabitleyelim. Şimdi şöyle arkadan ikinci sıra şuradan ip çıkaracağız. Tam ortadan yine 3 tane ilmeğimizi belirledik. 3, bir buraya kayalım, bir buraya 5 tane ilmek çıkaracağız. Şu 3 tane bulduktan sonra bir tane kayıyorum. Şuradan şöyle ama şuradan ikinci sıradan 1 2. Buradan ip çıkarıyorum. 5 tane. Hemen yanındakinden şöyle girdim. İki. Tekrar yanındakinden. 3 4 ve 5 tane ilmek çıkardım. Bir zincir çeviriyoruz. Hepsine tek batıyoruz şimdi. Şu ipi de arada örelim. Dört ve 5. Bir zincir çeviriyoruz. Tekrar 5 tane. Bu şekilde her sırada döne döne bir zincir çekip dönüyoruz. 5 sık iğne. Şöyle kaç sıra örmüşüm? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sıra örmüşüm arkadaşlar. Bunu da örüp gelelim. Evet, toplam 10 sıra ördüm arkadaşlar. İplerimi sakladım ve tam şu kısma çıt çıtla şöyle yapacağız. Şurada olduğu gibi bunu bu tarafta. Şimdi hemen askımızı yapalım. Şöyle bunun olduğu gibi. Bunun için isterseniz iki renk de aynı yapabilirsiniz. Ben şu pembe ile yeşili kullanacağım. İki renkli. Bunun için ben kalın tığ kullanmıştım. Evet, şöyle kalın tığla öreceğim. Daha pofidik dursun diye. Evet. Bir tane ipi sabitledik. Şimdi bir tanesini öreceğiz. Biri altta kalacak. Pembeyi aldım. Yeşili tığın üstüne koyuyorum. Zincir çekiyorum. Yeşili tığın üstüne pembeyi zincir yapıyorum. Bu şekilde istediğim boya gelene kadar zincirimi örmeye devam edeceğim. Böyle iki taraflı
bir zincir yapmış olduk. Evet, toplam 60 tane zincir çektim. En son şöyle ikisinden bir alıp, pardon, buradan hemen karşı ucu ekleyeceğiz. Onu hakkında unuttum. İki bir aldım. Hemen karşıdaki şu tığla yapayım. İlmeğimi batıyorum. İçinden geçirdim. Bir zincir. İpimi biraz uzun keseceğim şöyle. Şunları içinden geçirelim. Tam şuradan yapmam gerekiyordu arkadaşlar. Siz öyle yapın. Tam şuraya batın. Ben bir düzeltip geleyim. Evet, ucunu düzelttim düz olsun diye ve ipi kestiğim ipleri aralardan gizledim. Bu kadar oldu. Şimdi şu aparatı da tam aşağıya şu düz kısma geçirdim. Şu ortaya geçirsem daha iyiymiş. Demek oraya takılıyor. Oraya yapmışım. Şimdi bunların daha küçüğü de var arkadaşlar. Daha kibar durur. Şöyle elimdekini göstermek için size bunu taktım. Şöyle. Şunu nereye takmışız? Makasımla şuradan şöyle açıyorum yerimi. Buraya takıyorum. Bunu yapmasanız da olur. Böyle ben yapmışlar diye size de göstereyim dedim. Şunu da içinden geçiriyoruz. Şöyle arasından şu şekilde. Şöyle çantayı asmak için bunu daha çok yapıyorlar. Bu da aynı. Şu şekil. Ve gözlük kıllarımızı bir tamamladık. Şöyle takalım tekrardan kılıfımızı. Şimdi arkaya da yapınca şöyle şurayı ayarlayın arkadaşlar, değmeyecek şekilde. Burayı da artık en son şöyle toplu iğneyi çıt çıtı şuraya dikeceğiz şu şekilde. Bu da böyle olacak. Ve çok da tatlı oldu. Çok hoş oldu, kurbağalı. Bu da aslında portakallı da olur. Portakallı, şuraya portakal anahtarlıklar var ya arkadaşlar. Ondan şöyle buraya yapabilirsiniz. Yani ben yengeç yapacaktım ama kıskaçlar çok böyle yorucuydu. Vazgeçtim. Böyle kurbağalı çalıştım ikinciyi de. Videomuzun sonuna geldik. Bayağı da uzadı. Videomuzu bitirelim. Kanalıma abone olup yorum beğeni yapmayı da unutmayın canlar. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.